Hepimiz eğitilmeye muhtaç egolarla doluyuz. Egodan kurtuluş mümkün mü? Bence mümkün değil. Ama eğitilebilir. Daha olgun, bilge ve anlaşılabilir hale getirilebilir. Ego der demez akıllara önce basmakalıp ve maalesef kibirle harmanlanmış büyüklenme gelir. Oysa ego, yaşam boyunca doğru kullanıldığında bir rehber, pozitif bir hayatın destekçisidir. Eric Berne okuyanlar bilir ki ben de daha önce transaksiyonel analiz konusunda bir bölüm çekmiştim. Tekrar aynı konuyu anlatmak istemem. Lakin ego durumlarından biri ve en kıymetlisi olan yetişkin ego durumunun önemini bir kez daha hatırlatmak isterim. Yetişkin ego durumu insan zihninin dingin merkezidir. Bireyin şimdi ve burada olanı, geçmişin hayaletlerine ya da geleceğin hayaline saplanmadan berrak bir zihinle değerlendirdiği yerdir burası. Akıl yürütür, ölçer, biçer ve tepki vermek yerine yanıt verir. Bir bakıma duygulardan arınmış bir bilgisayar gibi işler. Önce bilgiyi toplar, sonra sakince analiz eder. Karşısındaki seçenekleri tartar ve en uygun, en işlevsel kararı verir. Ne ebeveyn gibi geçmişin kalıplarına hapsolmuştur, ne de çocuk gibi duyguların rüzgarında savrulur. O içsel çatışmalarda hakemdir. Ebeveynin buyurgan sesine de, çocuğun iç çekişlerine de kulak verir ama kararını kendi terazisinde tartar. Yetişkin zihinsel denge noktamızdır. Gürültünün içinde sessizliktir. Tepkinin içinde farkındalıktır. Yetişkin ego durumunda olduğunuzu anlamak için şunlara dikkat edebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumun gerçekliğini sorgulayın. Uygun kanıtları bulmaya çalışın. İçinizdeki sesin bir ebeveyne mi yoksa bir çocuğun sesine mi ait olduğuna dikkat edin. Konuşurken geçmiş ve gelecek zaman kiplerine ne kadar bağlı kaldığınıza ve kullandığınız dilin sen mi yoksa ben dili mi olduğuna dikkat edin. Diyalog halinde veya düşünürken mümkün olduğu kadar sakin misiniz? Yoksa pasif agresif tepkiler veren ya da dürtüsel ve taşkın bir ruh halinde mi? Yetişkin egoya sahip kişi sanılanın aksine duygularına engel koymaz. Sadece gereken yerde onlara sınırlar koyarak daha objektif, sağlıklı ve mantıklı kararlar vermesine yardımcı olur. O halde ego ile ilgili tek düze oluşan tanımı şu şekilde değiştirmek doğru olacaktır. Ego, bireyin belirli bir anda kendini nasıl ifade ettiği, dünyayı nasıl algıladığı ve bu algıya nasıl tepki verdiğidir. Ego bir iç ses değildir. Verilen tepkilerin kime ve kimlere ait olduğuna göre dünyamızı şekillendiren ve hayat algımızı buna göre değiştiren bir kavramdır. Şayet bu ses kendimize en yakın olan ise yetişkin egoya bir adım daha yaklaşmış oluruz. Fakat sesin kaynağını, kime ait olduğunu, hangi zamanı çağrıştırdığını fark edemezsek sürekli yankılar diyarında yaşıyormuşuz gibi bir hayat yaşayabiliriz. Bölüme dair son bir not. Bir durum, olay karşısında verdiğiniz tepkiyi ayırt etmek istiyorsanız o sese bir isim verin. Kızgın baba, sinirli anne veya şımarık çocuk yine konuşmaya başladı gibi. Ego durumları ve ardındaki duygu durumlarını daha çok öğrenmek için Eric Berne'in insanların oynadığı oyunlar, Thomas Harris'in Sen Tamam, Ben Tamam ve Russ Harris'in Kabul ve Kararlılık üzerine yazdığı tüm kitapları önerebilirim. Yine Oğuz Atay'ın Oyunlarla Yaşayanlar tiyatro oyunu da konuya dair okumak için iyi bir seçimdir. Bana göre Edward Albee'nin Kim Korkar Virginia Woolf'tan isimli absürt oyun ile Hayvanat Bahçesi Hikayesi oyunları da bu minvalde değerlendirilebilir. Dilerseniz bu iki oyunu Akıl Fikir Gezegeni YouTube kanalından da dinleyebilirsiniz. Geldik bir bölümün daha sonuna. Başka bir zihin açıcı bölümde görüşünceye kadar kendi içsel sesimizi dinleyip anlamayı öğrenebilir, ego durumlarımızı daha iyi tanıyarak onları daha sağlıklı yönetebiliriz. Her birimiz kendi içimizdeki yetişkin egoyu besleyip geliştirebilirsek, kurduğumuz ilişkiler de daha dengeli ve mantıklı bir dönüşüm geçirecektir. Sağlıcakla kalın.